Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Ak Enerji olacak. Büyük bir şirket, mümkün olduğunca videonun konusunu kısa tutmaya çalışacağım. O yüzden bir an önce videomuzun ilk konusu olan Ak Enerji şirketinin internet sitesine bir girelim. Bir inceleyelim şirketimiz neler yapıyor, faaliyet alanları neler. Hemen başlıyoruz. Türkiye'de otoproduktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketi olan Ak Enerji, sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle elektrik üretiminin yanı sıra toptan enerji ticareti konusunda da faaliyet gösteren entegre bir enerji şirketidir. Akkök Holding ve Çek Enerji Şirketi arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Ak Enerji'de eşit katılımlı bir ortaklık halini almıştır. Baktığımızda Ak Enerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir. Kademeli olarak devreye aldığı rüzgar ve hidroelektrik santralleriyle toplamda 320 megawatt yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesini işletmeye almıştır. Temmuz 2014'te devreye giren Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile toplam 1224 megawatt kurulu gücü ulaşan Ak Enerji, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %3'ünü tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'nin en büyük doğalgaz santrali yatırımlarından biri olan Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 904 megawatt kapasitesiyle Ak Enerji'deki Akgökçe stratejik ortaklığının en önemli projelerinden biridir. 2014 yılının 3. çeyreğinde devreye alınan Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yıllık ortalama 7.4 arkadaşlar bu tetawatt 1 milyar megawatt'a denk gelir. Elektrik üretim kapasitesi ve yüksek verimliliği hedefleyen çevre dostu yaklaşımıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Yatırım aşamasında olan ve tamamlandığında yılda ortalama 560 gigawatt elektrik üretimi beklenen Kemah Hidroelektrik Santrali ile Ak Enerji yenilenebilir kaynaklı portföyünü güçlendirirken Türkiye'deki enerji üretimin kayda değer bir bölümünü tek başına gerçekleştirmektedir. Toptan enerji tarafında ise sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Ak Enerji bu doğrultuda kendi üretim kapasitesinin yanında diğer piyasa katılımcılarından tedarik ettiği elektrik enerjisinin de ticaretini yapmaktadır. Ak Enerji bu alandaki tüm çalışmalarını üretilen her birim enerjinin ve en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibi ile sürdürmektedir. Ak Enerji, Türkiye enerji piyasasındaki potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle gerçekleştirmektedir. Şimdi arkadaşlar, şuralarda unutmayayım diye not aldım. Baktığımızda Ak Enerji 2020, 2021, 2019, 2018, 2017 yani geriye doğru tarihleri sardığımızda birçok ödül almıştır. Bunu ne için söylüyorum? Yani şirket o yılki mutlaka vizyonuna bir ödül katıyor ve bir atılım yapıyor. Baktığımızda 2021 yılında Randon Hall Excellence Awards kapsamında K2C danışmanlık ile birlikte katıldığımız Geleceğe Liderlik Gelişim programımız ile karma öğrenmenin en iyi kullanımı kategorisinde bronz liderlik seviyesinde, en iyi ilerleme kategorisinde ise altın ödülüne sahip olduk diye bilgiler vermişler. Yani ödüllerini buradan inceleyebilirsiniz. Peki bir de kurumsal tarafına yani şirket tarafına bakalım. Ak Enerji'nin ortaklık yapısını zaten söylemiştik. Tekrar bir inceleyelim. Arkadaşlar Akgök Holding'de %20, CEZ yabancı ortamda %37.36, Akarsu Enerji Yatırımları %16.93 ve diğerde %25.28 toplamda %100'lük hissedarlık önümüze geliyor. Baktığımızda arkadaşlar şuradan hemen inceliyorum. Bu yönetim tarafı Akgök Holding biraz da bundan değinelim. Ortaklarından birisi biliyorsunuz. Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçgök tarafından atılan Akgök Holding 67 yıllık birikimiyle Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasındaymış. Kimya, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren holding bünyesinde biri yurt dışında olmak üzere 19 ticaret ve sanayi şirketi ile 19 üretim tesisi bulunmaktadır. Yer aldığı sektörlerde yurt dışında piyasalarını yakından izleyen Akgök Holding tüm şirketleriyle birlikte küresel rekabet
koşullarını yakalamayı ve dünya standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir diye kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Çünkü devam edersek çok 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 uzun bir yazımız var burada. Tabii ki inceleyebilirsiniz. CEZ gruba baktığımızda ise genel merkezi Çek Cumhuriyeti'nde bulunan CEZ grup birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubudur. Grubun ana faaliyet alanı elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı, doğalgaz ticareti ile satışı, kömür çıkarımı ve enerji hizmetleridir. CEZ Grup şirketleri 30 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermekteymiş arkadaşlar. Şimdi iştiraklerine ve yatırımlarına birazcık değinelim. Çok fazla uzatmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. İştiraklarda Ak Enerji ve ortaklık payında Ak Enerji elektrik enerjisi ithalat ihracat ve toptan satışta %100. Ak Elkema elektrik üretimi AŞ %100. Ak Enerji doğalgaz ihracat ve toptan satış %100. Yatırımlarımıza geçtiğimizde şurada haritalar üzerinde gördüğünüz gibi Ay Yıldız'da rüzgar, Ulubat'ta hidroelektrik zaten resimleştirmiş, doğalgaz Erzin'de yine hidroelektrik santralleri gördüğünüz gibi Feke, Hidremek, Burç, Bedil, Bulalım, Kemah bütün santraller Türkiye haritası üzerinde verilmiş. Peki bunların tekrar elektrik üretimlerine bakalım. Megawatt cinsinden Erzin, Egamas DSG'de şurada harita üzerinde belli 904, Ay Yıldız Res 28.2, Bulam HES 7, Ulubat HES %100 MW, Feke 2. HES 70 MW, Burç HES 28, Feke HES yine 1. HES 30 MW, Gökyağı HES 30 MW, Himmetli HES 27 ve toplam 1224 MW gücünde bir elektrik santralleri mevcut. Arkadaşlar toptan enerji satışını zaten konuşmuştuk. Tekrar bir bakalım. Yani hiçbir şey atlamak istemiyorum. O yüzden kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyorum. Ak Enerji potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle gerçekleştirmektedir. Sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Ak Enerji bu doğrultuda kendi üretim kapasitelerinin yanında diğer üreticilerin enerjisini de ürünleştirerek perakende piyasanın ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Ak Enerji Türkiye'ye komşu ülkelerde sınır ötesi elektrik ticaretinde aktif rol almakta, ihracat ve ithalat faaliyetlerini devam ettirmektedir. Türkiye'nin sınırı bulunmayan Orta Avrupa ve Güney Afrika ülkelerinin elektrik piyasalarında da elektrik ticaretini aktif şekilde gerçekleştirmektedir. 2019'da açılması beklenen doğalgaz piyasasına hazırlıklarını sürdüren Ak Enerji, doğalgaz toptan ticaret lisansı bulunan Ak Enerji bu alanda da üretim faaliyetlerini sabitleme ve karlılığı arttırma prensipleri içerisinde aktif rol alacaktır. Yani baktığınızda nasıl derler piyasaya çok hızlı saldırdığını zaten görüyorsunuz. Ak Enerji bu alanda tüm çalışmalarını üretilen her birim enerjinin en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibiyle sürdürmektedir diye söyleyebiliriz. Kojenerasyon bahsettiğimiz enerji serviste kojenerasyonun ne amaç sağladığını falan merak ederseniz buradan inceleyebilirsiniz. Müşterilerimize enerji maliyetini düşürmek için müşterilerimiz ihtiyaç fazlası elektrik üretimleri şebekeye vererek ek gelir elde ederler. Müşterilerimiz ısıtma ve soğutma faaliyetlerini düşürürler. Kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerji ihtiyacını karşılayabilme olanağına sahip olurlar. Serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının dalgalanma riskini ortadan kaldırırlar. Uzaktan okuma sistemi yine onun da burada baktığımızda müşteri faydaları arasında işletmeler enerji tüketimlerini yakından detaylı bir şekilde takip edebilirler. Firmalar tüketim raporlarını alarak gerekli iyileştirmeleri yapabilme olanına sahip olurlar. Firmalar enerji maliyetlerini düşürürler. Gerçek zamanlı veri ile anında müdahale imkanına sahip olurlar. Geçmiş tüketimlerini analiz edebilen firmalar gelecek tüketimlerine yönelik öngörüde bulunabilirler. Yine enerji sistemi yönetimleri, enerji servisleri ve bu sağladıkları servisler arkadaşlar Ak Enerji'nin. Müşteriye faydası ise enerji sistemleri yönetimi hizmetimiz ile müşterilerimiz enerji tüketimini azaltırken mevcut koşullarını koruyabilir veya geliştirebilirler. Artan enerji verimlilik seviyesinin yanı sıra elde edilen düşük karbon salınımı ile müşterilerimiz sürdürülebilirlik hedeflerine erişebilirler. İşletmelerin enerji tüketim maliyetleri düşer, bakım ve işletme faaliyetlerinin tamamı verimli bir şekilde gerçekleştirilir. İşletme ve bakım personeli ihtiyaçlarının optimize edilmesiyle personel verimliliğini arttırırlar.
önleyici ve periyodik bakımların gerçekleştirmesiyle tepkik ekipmanlar daha uzun süreli ve etkin kullanım sağlarlar. Yani %42 tasarruf olanağı arkadaşlar. Yenilebilir enerji tarafında ise müşterilere faydalarına geçiyorum direkt. Yani bu çözüm sürecini geçtim, geliş gelişme sonuç gibi biz sonuca bakıyoruz. Müşterilerimiz operasyonel süreçleri nedeniyle oluşan ve atmosferde sera gazı etkisi yaratan karbondioksitin bir bölümünü veya tamamını ortadan kaldırabilirler. Müşterilerimiz elektrik maliyetlerini düşürürler. Müşterilerimiz ihtiyaç fazlası elektrik üretimlerini şebekeye vererek ek gelir elde edebilirler. Yenilebilir enerji kaynakları yatırım yapan müşterimiz sürdürülebilirlik hedefine daha kolay ulaşabilecekleri gibi ülkemizin yenilebilir enerji kaynaklarını destekleyen politikalarına katkıda bulunurlar. Serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının dalgalanma riskini ortadan kaldırabilirler. Bir de Esko Solar modelimiz diye bir modelimiz var. Ak Enerji olarak Esko Solar modeliyle iş ortaklarımızın enerji giderlerini optimize ederken yatırım, kurulum ve işletmeye dair tüm süreçlerini üstleniyoruz demişler. Avantajları, avantajları neymiş peki bu modelin? Yerinde üretim sayesinde enerji güvenliği ve kalitesini sağlayıp kapsamlı enerji yöntemleriyle birlikte dayalı üretime kullanıp optimize ederlermiş. Karbondioksit ve diğer sera gazlarına ait emisyonların azalmasını sağlanarak sürdürülebilirlik kalkınma anlayışı desteklenirmiş. Tasarruf edilen emülasyonlar sayesinde ulusal ve uluslararası yeşil bina ve yeşil enerji sertifikasyon platformlarında artı değer sağlanırmış. Arkadaşlar şimdi Ak Enerji ile ilgili genel anlamda bilgiler vermeye çalıştım. Baktığımızda şirketin yapısını, işte termik santrallerini, güçlerini, her şeyden konuştuk biraz. Çok fazla bu tarafı uzatmak istemedim. Karışmasını da istemedim. Yatırımlarından ve iştiraklarından bahsettik. Açıkçası ben bu kadar kapsamlı, bu kadar çok büyük potansiyel sahip olduğunu bilmiyorum. Hatta şöyle bir durum var. Türkiye'nin enerjisinin %10'unu arkadaşlar Ak Enerji karşılayabiliyor. Bunu da söylemek istedim sizlere. Baktığımızda Ak Enerji'nin arkadaşlar sermaye ve artırımları ve temettü tarafına baktığımızda en son 2009 yılında bir temettü ödemesi yaptığını görüyoruz 22 kuruş. Bölünme tarafına baktığımızda ise en son 2012 yılında bir bölünmesi var. Yani bu taraftan düşündüğümüzde Ak Enerji biraz kısır bir hisse. Peki teknik tarafına bakarsak arkadaşlar şimdi teknik tarafında önce sizlerle birlikte dolar tarafına bakmak istiyorum. Dolar tarafında da TL tarafında da görünüm hemen hemen aynı ve güzel bir görüntü mevcut aktif olarak kısa vadede. Onu değinmek istiyorum. Şimdi bizim dolar tarafında daha önce çok yukarıdan gelen bir düşen kırılımımız vardı. Bu düşen kırılımını yaptıktan sonra güzel bir marj elde ettik. Hemen hemen %100'e yakın bir marj yakalamıştık. Ardından tekrar kuvvetli bir düşüşte kanal içine girdik. Şimdi tekrar bu düşen kırılımını yukarıya doğru kırmış görünüyoruz. Ancak grafiği yaklaştırdığımızda yakın zaman diline geldiğimizde bir kendi içinde günlük 4 saatlik grafikte yeni bir düşen kırılma gerçekleştirmiş ve artık ben yukarıya doğru çıkacağım diyor. ERA sayımız da kuvvetli bölge olarak kabul ettiğimiz 70 seviyesinin üzerinde. Yani Ak Enerji artık beni bırakın diyor. Zaten biliyorsunuz tavan kapatmıştı. Cuma günde aslında yükselişini ufak ufak başlatmıştı. Peki buradan yukarıya dolar tarafında benim hedefim ne olur? 0.24 saat seviyesinde Ak Enerji'miz ben 0.44 saat seviyesine kadar güzel bir yükseliş beklerim Ak Enerji'de. Orta vadede. Türk lirası tarafına geçtiğimizde biraz daha cümlelerimizi kolaylaştıralım. Sent hesabından çıkalım. Türk lirasında da arkadaşlar günlük grafiğimizde gördüğünüz gibi bir kırılım mevcut. Günlükte RSI 58 seviyesinde buradan 70'e kadar çok rahat bir şekilde yukarı yönlü ben bir ivme kazanacağını düşünüyorum artık Ak Enerji'nin. 4 saatlik zil dilimde de RSI'miz zaten kuvvetli bölüme geçmiş durumda. Buradan bu Ak Enerji'nin artık kalkıp arkadaşlar şöyle yukarıya doğru tekrar şuradaki bir kanal direncine doğru çıkmasını bekliyorum ben. Yaklaşık %60'lık bir yükseliş. Yani 7.20-7.30 seviyesi arasına doğru bir yükseliş gelmesi gerekiyor. Ak Enerji'de arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru. Peki biraz daha orta uzun vade bakarsak ne konuşabiliriz? Ak Enerji şurada temas sağladı. Üst kanal direncinden satışını yemiş ve aşağı doğru hareket başlamıştı. Şimdi tekrar yukarıya kalkacağım diyor. Yani 7.20-7.30 geçilmesi halinde Ak Enerji'de benim bu sefer hedef fiyatlarım çok çok farklı olur. Önce 11 TL takip ederiz. 11 TL'nin üzerindeyse arkadaşlar çok farklı seviyeler konuşuruz. Artık bir buradan %100'lük katlamada 22-23 TL'ler konuşulabilir.
Ak Enerji'de bu ivme ile birlikte. Şöyle fiyat hareketlerimizi buraya bıraktım. Peki hareketli ortalama tarafına bakarsak hareketli ortalamalarda ne durumdayız? Haftalık grafikte zaten hareketli ortalamamız 21 günlük 4.14 seviyesinin üzerinde seyir halinde devam ediyor. Gayet güçlü görünümüyle. Biraz daha yakın zaman dilimine inersek günlük grafikte bütün ortalamalarımızın üzerine geçip hacimli bir düşen kırılımı gerçekleştirmişiz. O yüzden bu görüntü gayet takdire şayan. Zaman dilimimizi daha da küçültüyorum. Yakın zamana geçtiğimizde arkadaşlar zaten Ak Enerjimizde bir Silver Cross yukarı yönlü bir yükseliş mevcut. Ama bir anlık olarak geri çekilmesini yapılabilir bu kesimde. O yüzden pek fazla endişelenmem. Yani benim için Ak Enerjide artık yön yukarı olmalı. Peki oldu ki borsamızda bir düşüş oldu, bir şey oldu. Birden geriye doğru çakılmaya başladık. Buradaki oyun planımız ne olur? Açıkçası arkadaşlar ben 4 TL üzerinde kaldıkça tutmaya devam ederim. Hiç endişelenmeden. O yüzden 4 TL'yi buraya bırakıyorum. Destek seviyemi de bu şekilde takip edebilirim. Şimdi Ak Enerji ile ilgili tabanımızın yani buradan artık aşağıya geleceği seviye benim 4 TL minimum dayanma seviyem olduğunu söyledim. Yukarı yönlü ise tekrar %60'lık bir beklentim olduğu 7 TL civarlarına doğru bir yükseliş beklediğimi, buranın kılıp üzerinde kalması halinde artık başka bir boyuta geçeceğimizi 11 ve 21 TL seviyelerin uzun vade beklentim olduğunu sizlere söyledim. Genel anlamda Ak Enerji ile ilgili kafamda derleyip topladığım bilgiler şimdilik bunlar. İnternet sitesini inceledik, temettüsüne baktık, grafiğine baktık teknik olarak. Sizlere detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Sizler de kanalımızın büyümesine yardımcı olmak amacıyla arkadaşlar abonemiz olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun.